Selam ve merhabalar. Ben Doğa. Bugün yazlık far paletlerinden bahsedeceğiz. Biliyorum aslında bir sürü insan yazın makyaj yapmayı çok sevmiyor. Yani denize girip çıkıyorsan zaten onunla baş edilmiyor. İşte yok efendim çok sıcak oluyor, terliyorsun, makyaj durmuyor falan filan. Bense tam tersine yazın makyaj yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü renkli makyaj yapmayı daha çok seviyorum. Yani tabii kışın da renkli makyaj yapılır. Neden yapılmasın, ama sanki yaza birazcık daha uygun oluyor renkli makyajlar. Bugün yaza uygun olduğunu düşündüğüm, yazın kullanmayı çok sevdiğim far paletlerinden bahsedeceğim. Bir sürü far paleti seçtim. Çok uygun fiyatlısı da var. Orta şekilli de var. Biraz pahalısı da var. Bir sürü far paleti var. O yüzden hemen başlayalım. Bahsedeceğim ilk far paleti Flormar'dan. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? 2-3 sene önceydi galiba. Belki daha fazla oldu. Flormar haklarını vermeden çok fazla kadın işçisini işten çıkartmıştı. Ben o zamandan beri Flormar'ı boykot ediyordum. Aslında hiçbir şey de almıyordum. Yani gene böyle çok zorunda kalmadığım zaman bir şey almayı düşünmüyorum ama video çekerim, bir inceleyeyim diye düşünerek aldım bu paleti de. Çünkü bütün markaların far paletleri konulu videolar çekmeye çalıştığım için, Flormar'da bir marka olduğu için haliyle bir alayım dedim. Böyle bir seri çıkartmış Flormar. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bu Satürn paleti de renkli olanı. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme. O kadar güzel bir palet ki renklerin pigmentasyonu hepsi çok yerinde. Ben bu palete bayıldım. Yani şuradaki mavi mesela aslında mavi gibi gözüküyor panda ama mor. Buradaki renk de aynı şekilde. Gene gözde birazcık daha farklı gözüküyor ama pandakinden daha güzel gözüküyorlar. Yani genellikle bunun tam tersi olur. Yani palette 1, 2, 3 tane ışıltılı renk var sadece. Üçü de gayet güzel. Mat renklerde çok başarılı. Turuncusu, kırmızısı. Yani bu paletle ilgili söyleyebileceğim tek şey belki şu olabilir. Eğer ki böyle sürekli gökkuşağı makyajları yapmayı sevmiyorsanız, ki ben renkli makyaj derken ondan bahsetmiyorum. Yani ben renkli makyaj yapıyorum dediğimde mesela işte o gün yeşil tonlu bir makyaj yapıyorum. İşte mavi tonlu bir makyaj yapıyorum. Ama işte aynı makyaj içerisinde hem sarıyı hem turuncuyu hem kırmızıyı hem yeşili işte hem mor vesaire kullanıyor değilim aslında. Hani o gökkuşağı temalı makyajları çok fazla kullanıyor değilim. Eğer siz de öyleyseniz bu far paletiyle tek başına bir tane makyaj yapmak imkansız değil ama birazcık zor. Yani burada koyu bir renk olduğu için evet bunu gölgelendirme için kullanarak yapılabilir. Yani buradaki pembelerle özellikle birlikte gayet güzel giderler. Ama genel olarak tek bir makyaj yapmaya müsait değil. Fakat farların kalitesi inanılmaz güzel. Fiyat performans 60 küsür liraya gördüm. En düşük 62 liraya sanırım. Yani biraz indirime giriyor. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Boykot ediyorum ama başarılı. Aynı serinin bir de Venüs isimli bir far paleti var. Burada daha sakin, daha nötr renkler var. Ama bence bu far paleti de gayet yaza uygun. Yani benim yazlık far paleti anlayışım sadece farların renkli olması değil. Aynı şekilde böyle daha sakin, daha böyle soft, yumuşak, özellikle ışıltılı renkleri tek başına göz kapağıma kullanmayı, işte ne bileyim ya bir eyeliner ya da biraz fazla maskarayla bir göz makyajı yapmayı da çok seviyorum. Mesela bu Venüs far paleti de gene aynı şekilde tam olarak bu tarif ettiğim makyajı yapmak için. Çok güzel bir palet. Yani bunun farlarının kalitesi de gayet güzel. Bundan da bir iki rengi şöyle swatchlayayım. Farların renk hikayesi de çok güzel. 3 tane mat far var. Koyu renkler olduğu için aynı şekilde mesela gece makyajlarında da kullanılabilir. Matların koyuları, mesela burada kahverengiyi görüyorsunuz. Çok pigmentli değiller ama kullanım kolaylığı açısından bu aslında olumlu bir şey. Bu da bence eğer yazın daha sakin makyajlar yapmayı seviyorsanız güzel bir alternatif olabilir. Ama ben bu renkli Satürn paleti kadar etkilenmedim ondan. Onun da evet farlarının kalitesi gayet güzel ama bu fiyatını çok daha fazla hak eden bir far paleti. Böyle renkli değil ama daha sakin makyajlar yapmayı tercih ediyorum yazın demişken birazcık daha yüksek fiyatlı bir, bana kalırsa yazlık bir far paletinden bahsedeyim. Natasha Denona'nın mini retro paleti. Aslında buna bakıldığı zaman direkt olarak belki yazlık bir far paleti demezsiniz. Ben bu tarz renkleri yazın kullanmayı çok seviyorum ve bu far paletiyle yapılan makyajlar da gerçekten böyle çok soft görünüyor. Çok bana kalırsa yazlık görünüyor. Yani yaza uygun, hafif böyle temiz
bir makyaj elde edebiliyorsunuz. Mesela bu sondaki pembe tonlarını özellikle, ki bu aslında çok böyle baskın bir pembe değil. Mesela burada 2 tane rengi swatchladım en altta. Yani gerçekten bütün gözünüzün üzerine bunları sürüp, işte bu gene buradaki renklerle gölgelendirme de yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey, ya da sadece bir eyeliner ya da sadece bir maskarayla gerçekten çok tatlı, çok tertemiz görünen yumuşak yazlık makyajlar elde edebiliyorsunuz. Gene hemen birazcık daha yüksek fiyatlı bir alternatiften bahsedeyim. Bu Viseart'ın şu paleti. Bu paleti ben aslında Sephora Haziran indirimi videomda bahsetmiştim. Buraya koyarım. Bugün göz içlerime buradaki gümüş rengini kullandım ki bu gümüş rengi dışında renklerin hiçbirisi çok böyle fazla ışıltılı, böyle çok baskın makyajlar, çok dikkat çekici makyajlar yapabileceğiniz farlar değiller. Matlarının kalitesi inanılmaz güzel. Karıştırması, yani özellikle buradaki pembe renk, buradaki mercan rengi inanılmaz başarılı bir palet. Çok kaliteli bir palet ama yaptığınız hiçbir makyaj böyle çok dan diye kimsenin suratına çarpacak baskınlıkta olmuyor. Çok daha hafif makyajlar için. Dolayısıyla da yazın bence çok tercih edilebilir bir far paleti. Aynı şekilde çok koyu renkler de yok. Gölgelendirme yapabileceğiniz renkler de yok. Baktığınız zaman aslında öyle görünmüyor ama sadece bu far paletini kullanarak birkaç çeşit makyaj yapabiliyorsunuz. Şu anda bahsedeceğim far paletini ben çok uzun süredir indirimde görmüyorum. Sürekli siteye açıp baktığımda 100 lira olduğu yazıyor. Yani 97 lira mı ne? Ya kesinlikle 100 liraya hak eden bir far paleti değil. Onu baştan söyleyeyim ama benim yazın kullanmayı çok sevdiğim bir palet ve eğer daha uygun fiyatlı bulursanız, belki ben karşılaşmamışımdır, bence bir bakabilirsiniz. W7'ın Vivid serisinden Glowing Green isimli far paleti. Bu Huda Beauty'nin Neon Obsession serisinin muadili olarak yapılmış bir palet. Bu paletin içerisindeki zaten sarılar yaza çok uygun olduğu çok net. Işıltılı farların hepsi aslında topper dediğimiz başka bir farın üzerine uygulandığı zaman belli olan renkler. Yani bunu direkt olarak göz kapağınıza uyguladığınızda altından derinizin rengini görüyorsunuz. Ama başka bir farın üzerine uyguladığınızda, yani buradaki direkt 3 tane mat far var. Bu üçünün üzerine uyguladığınız zaman o kadar güzel bir ışıltı veriyor ki swatchları çok güzel görünmeyecektir ama gene de bir swatchlamak istiyorum. Ben aynı şekilde hatta bunları bazen böyle çok fazla farın üzerine, bilmiyorum görünüyor mu, en alttalar. Farın üzerine uygulamadan bile kullandığım oluyor. O zaman bile performansını gayet seviyorum. Görüntüsünü çok seviyorum. Çünkü o kadar tatlı ışıldıyor ki, yani buradaki farların olayı güneş ışığını acayip güzel yansıtıyor olmaları. O yüzden yazın kullanmak çok iyi. Yani bu ortadaki far mesela çok değişik bir yansıması olan bir far. Yani yeşil yansıyor, beyaz yansıyor. Yani bana kalırsa bu farlar yani çok değişik farlar. Benzer renkleri bulabilirsiniz ama yapı olarak birbiriyle aynı farları bulabileceğinizi hiç zannetmiyorum. Aynı zamanda yapıları da biraz kremsi ve çok kalıcılar. O yüzden de yazın uygulamak için yani çok mantıklı geliyor bana bu far paletini yazlık bir far paleti olarak değerlendirmek. Hem farların yapısı, kalıcılığı vesaire, hem renkleri, hem de gerçekten yaptığınız herhangi bir makyajı buradaki ışıltılı farlarla tam bir böyle işte yazlık, parıltılı, böyle birazcık dikkat çeken, biraz böyle güzel parlayan bir görüntü haline getirebiliyorsunuz. Sadece şöyle bir sıkıntı var. Farlar çok yumuşak oldukları için, yani gerçekten belki bir tane panı ne kadar uyguladığınıza bağlı olarak, mesela bütün göz kapağınıza uyguladığınızı farz edersek herhalde bir 10 kere de falan silip süpürürsünüz. Yani ben buradaki farın mesela dibini gördüm. Belki 2, belki 3 kez kullanmışımdır. Çok fazla ürün kullanmak gerekiyor. Birazcık üst üste uygulama yapmak gerekiyor. Ama mesela buradaki sarı farı da ben sarı makyajlarda çok fazla kullanıyorum. Yani swatchlarından da belli olduğu üzere öyle çok örtücü farlar değiller. Kesinlikle başka bir farın üzerine uygulamak gerekiyor. Ya da işte benim altından derimin gözükmesi sorun değil diyorsanız. Ama hem renk hikayesi çok güzel, hem de biraz değişik. Her far paletinde bulabileceğiniz yapıda farlar değiller. Şimdi
3 tane far paletinden birden bahsedeceğim. I Heart Revolution'ın Tasty serisinin tatlılığını galiba bilmeyen yoktur. Yani aslında benim bunlar içerisinde benim bahsetmek istediğim bu Tasty Watermelon isimli far paletiydi. Çünkü zaten açtığınız zaman diyorsunuz ki bu yazlık bir far paleti. Zaten karpuz. Yazın kullanmalık bir tane far paletim olsun diyorsanız o palet bu palet. Yani yazlık bir makyaj yapmak için gerekebilecek her renk burada var. Aynı şekilde alt kısmında da böyle daha nötr, daha oturaklı renkler olduğu için daha sakin bir makyaj yapmaya da el veriyor. Ama burada işte sarılar da var. İnanılmaz güzel böyle maviler var. Yeşiller var, pembeler var. Uf. Ve gerçekten farların kaliteleri bana kalırsa tartışılmaz. O kadar yumuşacıklar ki. O kadar güzel. Zaten çok güzel swatchlanıyorlar ama aynı şekilde göze uygulanmaları da çok güzel. Ben hiçbir zaman bu farları mesela ıslak fırçayla uygulama ihtiyacı duymadım. Aynen panda gördüğünüz canlılıkta gözde de gözüküyorlar. Ve hatta mat farlarının kalitesi çok güzel. Çok pigmentliler ve nispeten birazcık daha az tozutuyorlar diğer I Heart Revolution far paletlerine göre. Yani gene tozutuyorlar ama birazcık daha az tozutuyorlar. Ben I Heart Revolution'ın yapısını çok seviyorum ama sevmeyeni de anlıyorum. Çünkü böyle tebeşirimsi mi diyeyim, yani birazcık daha mesela şu anda gözüküyor mu bilmiyorum. Elimin üzerinde farın parçaları var. Yani toz olarak da değil, daha büyük parçalar halinde. Yani dolayısıyla bu farı böyle sürmek gerekiyor. Yani çok zor uygulandığını ben düşünmüyorum. Ama eğer ki böyle çok daha kısa sürede makyaj yapmak istiyorsanız o zaman beğenmeyebilirsiniz. Birazcık uğraş gerektiriyor mu? Gerektiriyor. Biraz dikkat etmek gerekiyor mu? Evet. Ama onun dışında gerçekten çok başarılı bir far paleti. Gene aynı şekilde eğer ki yani bu kadar renkli ben aslında sevmiyorum ama mavileri yeşilleri seviyorum diyorsanız kesinlikle I Heart Revolution'ın Tasty Avocado far paletini öneririm. Yapı olarak birbirlerine çok benziyorlar. Yani farların yapıları birbirine çok benziyor. Kalite olarak birbirine çok benziyorlar. I Heart Revolution'ın Tasty serisinden bahsedeceğim son far paleti de Tasty Marshmallow Wonderland paleti. Aslında bu palet kışın çıktı. Tam olarak yılbaşında falan ve zaten üzerinde böyle kardan adam, yani tam bir kışlık palet gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığında ama ben tam tersinde içindeki renkleri yazın kullanmayı çok daha fazla seviyorum. Yani böyle İngilizce'de frosty denen böyle işte kar gibi görünen, o karın yerdeki ışıltısı gibi görünen farlar yapmışlar. Tabii ki yani mantıklı olarak çünkü kışlık bir far paleti bu. Onun için yapılmış. Ama bence hem renkler, yani özellikle bu ortadaki sıra, buradaki renk, efendime söyleyeyim buradaki sarılar, buradaki strawberry cream isimli renk. Yani bunların hepsi benim yazın kullanmayı çok sevdiğim tonlar. Ve aynı şekilde mesela bugün de göz kapağımda buradaki Candyland rengi var. Mesela buradaki renkleri de tam olarak hem yapısı itibariyle hem de renk hikayesi itibariyle ben yazın tek başına göz kapağıma geçip işte bol maskarayla vesaire kullanmayı çok daha fazla seviyorum. Kışın çok tercih ettiğim renkler değiller yani. Bu nasıl kışlık? Kışlık değil. Hayır. Değil. Diğer far paletindeki ışıltılı renkler birazcık daha böyle foiled dedikleri daha böyle folyomsu, metalimsi gözükürken buradakiler özellikle fırçayla dağıttığınız zaman çok daha sakin görünüyorlar. Çok daha güzel görünüyorlar. Ben bu far paletini çok beğenerek aldım. Önce hiç kullanmamıştım. Çok uzun süre kullanmamıştım. Kullanmaya başladığım zaman gerçekten şaşırdım. Bence I Heart Revolution'ın çıkarttığı Tasty serisinden çıkarttığı bu far paletlerinin en iyilerinden bir tanesi bu Tasty Marshmallow Wonderland paleti. Aynı şekilde çok çeşitli makyajlar yapabileceğiniz de bir palet. Ama bir şikayet olarak gene çok fazla koyu renk yok. Birazcık daha koyu renk koyulabilirmiş. Ki bu da yaza daha uygun olduğunu gösterir. Gelelim Revolution markasına. Hem Revolution hem I Heart Revolution benim far paleti dendi mi gerçekten en sevdiğim markalardan. Yani genel olarak uygun fiyatlı markalar içerisinde demiyorum. Genel olarak en sevdiğim markalardan. Yani sadece farlarının yapısından değil. Bence farlarının yapısı da gayet güzel ama aynı şekilde işte konseptleri,
sürekli çok sık sık far paleti çıkarıyor olmaları ve gerçekten her tür makyajı yapabileceğiniz, yani her zevke hitap eden far paletleri var. O kadar fazla çeşitliliği var ki. Bugün öncelikle bu dokuzlu far paletlerinden bahsedeceğim. Böyle büyük ve çok fazla far içeren far paletlerindense böyle daha ufak, daha az sayıda farlar olan paletleri ben her zaman tercih ediyorum. Bu dokuzluları da çok severek kullanıyorum. Bunları genellikle böyle işte bu mesela Friends'le olan işbirliği. Genelde işbirlikleriyle, işte ünlülerle, televizyon programlarıyla vesaire yaptıkları işbirliklerinde böyle seriler çıkartıyorlar. Friends'le olanlarda Friends karakterlerinin adının yazdığı 6 tane far paleti var. Benim bugün bahsedeceklerim Phoebe Chandler ve Joey. Diğer kalanlar yani Ross, Monica ve Rachel daha nötr tonlar, böyle işte kahverengiler vesaire, onları içeriyor. Hemen hızlıca göstereyim. Aslında hepsi hala satışta mı bilmiyorum ama çeşitli Watsons'larda bazılarını ben yakın zamanda gördüm. Phoebe paleti aslında bu da böyle tek başına bir tane makyaj yapmaya çok müsait bir far paleti değil. Ama içerisindeki renkler, özellikle bu ilk sıra, benim yazın kullanmayı, işte o bahsettiğim tek far sürüp işte bir eyeliner geçmeli makyajlar yapmayı çok sevdiğim bir far paleti. Kesinlikle yanına bir başka bir palet arıyor. Bugün de göz makyajımda şuradaki iki rengi kullandım. Evet, avucumun içine. Buradaki ışıltılı renkler bence özellikle çok çok güzeller. Aslında matları çok başarılı değil. Hemen hızlıca diğerlerinden bahsedeyim. Bu Chandler paleti bu üçlü arasında benim en sevdiğim, bana kalırsa en değişik renk hikayesine sahip olan. Aslında galiba Chandler benim en sevdiğim Friends karakteri olduğundan da biraz etkileniyorum. Ama bence buradaki mesela Phoebe paletindeki matlar çok iyi değiller, çok pigmentli değiller, çok açık tonlu oldukları için de benim ten rengimde çok fazla gözüküyor değiller. Ama buradaki matlar sadece belki şunu çok fazla kat kat uygulamak gerekiyor. Ama onun dışında hepsi gayet pigmentli, gayet güzel göz üzerinde renklerini veriyorlar. Ben çok, zaten ne kadar kullanıldığı da belli. Çok severek kullanıyorum. Renklerinin de birazcık böyle en azından daha az bulunabilir olduğunu düşünüyorum. Hiç bulunamaz diyemeyeceğim. Sanırım artık öyle bir şey kalmadı, yani hiç bulunamaz. Ya mesela buradaki mavi de, buradaki pembe belki kameradan çok fazla belli olmuyordur ama göz üzerinde gerçekten yani ışıltıları böyle çok farklı olan, güneşin altında çok farklı görünen bir far paleti. Kesinlikle en sevdiğim o. Üçüncü olarak Joey. Aslında bunun renk hikayesi de gerçekten çok çok güzel. Bence tam yazlık bir palet. Buradaki pembeyi de mesela yanına swatchlayayım. Buradaki Trebbiani rengi çok çok güzel. Fıstık yeşili. Hiç belli olmadı. Şurada şu ikisi. Yani genel olarak ben bu far paletlerinin kalitelerinden çok iyiler mi? Hayır. Ama renk hikayelerini ben çok severek kullanıyorum. Aynı şekilde birazcık daha büyük paletlerinden de daha uygun fiyatlılar. Bence böyle renk hikayesini beğendiğinizi içiniz rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi bahsedeceğim far paleti, sanırım her videomda bahsediyorum ben bu far paletinden. Revolution'ın Forever Flawless serisinden Birds of Paradise paleti. Yani yazlık far paleti deyince benim aklıma bu geliyor. Benim bu far paletine tam yazlık bir palet dememin tek sebebi içerisinde rengarenk ve her renkten mat far olması değil aslında. Aynı zamanda buradaki ışıltılı farların yapıları da farklı. Bunlar toz farlar değiller, pudra farlar değiller, pudra bitişli değiller. Hepsi daha kremimsi, bilmiyorum. Ben swatchlarken oradan belli oluyor mu? Ama böyle yumuşak kremsi farlar. Ki bana kalırsa zaten tam yaza uygun olmasının en büyük sebebi buradaki ışıltılı farların bu yapıda olmaları. Çünkü yazın kullandığınız zaman çok daha kalıcı oluyor. En alttaki 3 renk. Yani böyle kremsi farları yazın kullanmayı ben çok daha fazla seviyorum. Hem gözde çok iyi duruyorlar. Bunlar da aynı şekilde. Evet, kremsiler biraz ıslakmış gibi geliyor ama sabitlenmeleri hiç de uzun sürmüyor. Gözdeki performansları gayet güzel. İlk baktığınız zaman çok pigmentli değillermiş gibi görünüyorlar. Ama
gayet güzel performans gösteriyorlar. Ha tabii ki böyle çok ışıl ışıl bir makyaj yapmaya müsaitler mi? Hayır, değil. Revolution'da herhalde bunu fark etmiş olacak ki ışıl ışıl makyaj yapmak isteyenler için de bir alternatif yapalım deyip buraya Lovebirds ve Rio isimli 2 tane glitter koymuşlar. Yani gerçekten bir insanın gözüne sürmesinin güvenli olabileceğini düşünmüş olamazlar bunları buraya koyarken. Ya zaten arkasında da göz için uygun değildir yazıyor ama bir sürü şey için yazıyor. Yani o kadar kötüler ki, o kadar büyük simler var ki içerisinde, ya gözünüze kaçsa çizer yani. Bunları bence bu far paletini alıp bu ikisini buradan böyle çıkarıp atmak gerekiyor. Ya da el işinde falan kullanmak gerekiyor. Ama onun dışında mat farlarının performansı gerçekten çok güzel. Hepsi çok pigmentliler. Buradaki mavileri, yani yeşil, turuncu, buradaki sarı, birazcık daha açık olan renkleri, özellikle eğer birden fazla renk kullanacaksanız üst üste uygulamanız gerekiyor. Çünkü bir kat uyguladığınızda gayet güzel görünüyor far. Ama eğer onu herhangi bir fırçayla birazcık karıştırırsanız pigmentini alıyorsunuz, hemencecik solu veriyor. O yüzden de 2-3 kat uygulamak gerekebiliyor. Ama gene de benim çok severek kullandığım bir far paleti. İnanılmaz kaliteli bir far paleti. Gerçekten çok başarılı. Aynı şekilde arkasında cruelty free ve vegan yazıyor. Burada küçük bir tavşanımız da var. Oradan da artıyı kazanıyor. İnanılmaz güzel bir far paleti. Bir de Watsons ödülleri mi deniyor? Ona ne deniyorsa. Bu Watsons'ın çekiliş yaptığı bir şey var ya. Gene bana çıkmadı. Bu Watsons ödüllerinde de en iyi far paleti seçildi. Ki hak ediyor. Bu renk hikayesine sahip çok fazla far paleti zaten yok. Ama olsaydı bile diğerleriyle gayet iyi yarışırdı. Alnının akıyla çıkardı diye düşünüyorum. Benim çok severek kullandığım bir far paleti. Gerçekten belki biraz yüksek fiyatlı buluyor olabilirsiniz ama fiyatını hak ediyor. Bu bahsettiğim far paletlerinin hepsini gerçekten yazın kullanmayı da, yani genel olarak kullanmayı çok çok seviyorum. Ama gene de hemen kısaca bir ilk 3 seçeyim dedim. Tam olarak sıralı değil. Çok yüksek fiyatlı olanları, işte bu Viseart, Natasha Denona'yı falan bunun içerisine dahil etmeyeceğim. Çünkü bence adil olmuyor yani. O şekilde değerlendirme yapmak istemiyorum. Benim gerçekten en çok sevdiğim yazlık far paletleri bu yaz için, yani 2022 yazı için, birincisi Revolution'ın Birds of Paradise paleti. Bunu herkes bekliyordu. Bu çünkü dünyanın en güzel paletlerinden bir tanesi. İkincisi I Heart Revolution'ın Tasty Watermelon'ı. Bence bu da gerçekten dünyanın en güzel paletlerinden bir tanesi. Yani renk hikayesi falan süper. Ben bu far paletini gördüğümde dedim ki yani bunu almaktan başka çarem yok dedim. Abartılı tepki verdiğimi biliyorum. Üçüncüsü aslında hala birazcık markaya antipati besliyor olsam da bu Saturn far paleti gerçekten çok başarılı. Renk hikayesi de çok güzel. Yani dediğim gibi tek bir tane makyaj yapmaya belki çok müsait değil. Ama genel olarak farlarının kalitesine bayıldım. Kalıcılığı da çok çok iyi. Evet, kalıcılığından hiç bahsetmedim. Bunların hepsinin kalıcılığı gayet güzel. Ben hiçbirinin renginde solma vesaire gibi bir sorun yaşamadım. Çok fazla konuştum. Artık kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.